İtiraf etmekten utanıyorum ki bu eleştiri aslında kötü niyetli, hünerli bir aşağılama girişimiydi. Ama sonra David Lynch bugün öldü. Kendisinin Back in Action ile hiçbir ilgisi yok ve bırakın bir düşünce dizisini. İkisinin aynı paragrafta anılması bile sadece kozmik bir tesadüf meselesi. Lynch'in çalışmalarını severdim. Roger Ebert'in film eleştirmenliğini de severdim. Lynch'in The Straight Story'den önceki filmlerinin çoğunu beğenmemişti ama yine de kendine özgü ruh cömertliği ve insanlara entelektüel şüphe hakkı tanıma becerisiyle bu konuda asla kaba davranmadı. Wild at Heart için yazdığı eleştiride, "İçimde David Lynch'in filmlerine direnen bir şey var. Bunun farkındayım. Bunu kabul ediyorum. Ama bunu aşmanın bir yolunu bulamıyorum. Oturup onun filmlerini izliyorum ve enerjisinin, görsel yeteneğinin, zeka parıltılarının farkındayım. Ama film ilerledikçe içimde bir şey büyüyor. Bir öfke, bir isteksizlik, bir direnç. Bu nezaketten yola çıkarak ana akım aksiyon ve komedi filmlerine karşı kendime has bir direncim var ve iş başında beni ters köşeye yatırdı. Yine de karşı karşıya kaldığı her şey düşünüldüğünde bu bir tür mucize. Yönetmeninin safra kesesi için acil ameliyata girmesi gerekince yapım durduruldu. Başrol oyuncusu Jamie Foxx, Cameron Diaz'la birlikte korkunç bir beyin kanaması geçirdi ve insanlar filmi bitirmekten çok onun hayatı için endişelendiler. Yapımcılar onun geri dönüp dönmeyeceğini ya da ne zaman döneceğini bilmiyorlardı. Döndüğünde ise Hollywood'da yazar ve oyuncu grevleri başladı. Şimdi ilk tasarlanmasından yaklaşık 5 yıl sonra Netflix filmi yayınlıyor. Çok iyi olduğunu düşünmüyorum ama neyse o ve insanlar buna yüreklerini koydular. Bu yüzden saygıyı hak ediyor. Hızlı aksiyon, hızlı komedi. İş başında bizi hızlı bir şekilde ilişki içindeki iki CIA ajanıyla tanıştırıyor. Burada hiç zaman kaybetmiyor. Emily'nin ilk görüntüsünde hamilelik testi okuyor. Filmin henüz 10. dakikasında Matt'le birlikte Karlı Dağlar'da bir yerde hızla düşen bir uçağın içinde kötülerle savaşıyorlar. Emily'nin içindeki fetüs gerçeğinin ötesinde onlar hakkında hiçbir şey bilmeden sahte ölümler düzenlemeye ve casusluk oyununun dışında bir hayata başlamaya yemin ediyorlar. Bu karakterler ya da içinde bulundukları durum hakkında bir şey hissetmem için her şey biraz fazla hızlı ilerledi. Bu da filmin geri kalanında başımıza bela olan bir sorun. 15 yıl sonra onları aile saadetinin ortasında görüyoruz. 2 çocuk, futbol, sandviçler, banyo. Ancak çocukları pek de mutlu değildir. Küçük oğulları Leo iyi, sadece video oyunlarına ve telefonuna takılıp kalmış durumda. Gerçek tehdit 14 yaşındaki kızları Alice, bir boomer'ın kafasını patlatacak kadar kaba, şımarık bir kızdır. Dizüstü bilgisayarının şifresi MOMSUX-TUR. Matt ve Emily kızlarının sahte kimlikle bara girdiğini fark edince ortaya çıkarlar ve onu da yanlarına alıp gitmeye çalışırlar. Bazı tecavüzcü herifler yollarına çıkınca Matt ve Emily casusluk günlerine geri döner ve onları fena benzetirler. Ne yazık ki birileri bu dayağı sosyal medyada canlı yayınlayınca eski müttefikler ve kötüler nerede olduklarını öğrenir. Bu son zamanlarda ve daha önce de şiddetin tarihçesinde daha az yeni moda bir şekilde kullanılan bir olay örgüsü aracıdır. O filmde gizli bir katilin yerini bildirmek için eski moda yerel haber televizyonu kullanılmıştı. Saklananlara not, kameralardan kaçının. Tanıdık yüzlerle bir aile kovalamacası. Ve böylece filmin sadece 30. dakikasında casus aile Doğu Avrupalı kötü adamlardan, MI6'dan ve Tanrı bilir başka kimlerden kaçıyor. Matt'in 15 yıl önce çalıp sakladığı güçlü bir şey olan kozu aramak için Birleşik Krallık'a giderler. Sorun şu ki onu Emily'nin annesinin evinde saklamıştır. Glenn Close'un canlandırdığı Ginny, trap atışları için kullandığı türden ve o güvercinler kil değil, geniş bir araziye sahip efsanevi bir İngiliz casusudur. Close'un yanı sıra az kullanılan diğer küçük oyuncular arasında sürekli sinsi olmaya zorlanan ama yine de mükemmel olan her zaman keyifli Andrew Scott da yer alıyor. Kyle Chandler bir süreliğine görünüyor ve bana 90'larda Early Edition izlediğim güzel günleri hatırlatıyor. O kaşlar asla hayal kırıklığına uğratmıyor ama Close, Scott ve Jamie Demetriou gibi
O da ne yazık ki tek notalı karakterlerin sınırlarına yerleştirilmiş. Bolca mantık hatası var ve bir olay örgüsünden diğerine geçmek için kaslarınızı zorlayabilirsiniz. Aksiyon da özellikle akılda kalıcı değil. Kendimi bırakıyorum, değil mi? Kaba olmamaya çalışıyorum. Bir benzin istasyonunda ateş ve yan aynaların iyi kullanıldığı oldukça eğlenceli bir sahne var. Son 30 dakika gösterişli ve asla sıkıcı değil, en azından bu tür şeyleri sevecek donanıma sahip insanlar için. Sığ uçta küçük bir balık. Peki söylenecek ne var? Büyük Balığı Yakalamak adlı küçük ve harika kitabında, Meditasyon, Bilinç ve Yaratıcılık adlı kitabında David Lynch şöyle yazmıştı. Fikirler balık gibidir. Eğer küçük balıkları yakalamak istiyorsanız sığ sularda kalabilirsiniz. Ama büyük balığı yakalamak istiyorsanız daha derine inmeniz gerekir. Derinlerde balıklar daha güçlü ve daha saftır. Devasa ve soyutturlar. Ve çok güzeller. Back in Action, sığ suda çırpınan küçük bir balıktır. Çaba gerektirmez, diğer küçük balıklardan pek ayırt edilemez ve besleyici değildir. Ancak çoğu insan Netflix adlı çocuk eğlence havuzundan daha fazlasını beklemiyor ya da istemiyor. Bu benim için üzücü bir şey ve keşke insanlar filmlerden daha fazlasını talep etseler. Ancak sığ sularda vakit geçirmenin Back in Action'dan daha kötü yolları olduğunu düşünüyorum. Filmin yapımcısı Seth Gordon çok iyi bir adama benziyor. Eskiden belgeseller yönetiyormuş, ilk belgeseli Kenya'da öğretmenlik yaptığı ve Birleşmiş Milletler'den bir okul inşa etmek için fon aldığı dönemle ilgiliymiş. Atari oyunlarını fazlasıyla ciddiye alan yetişkin erkeklerle ilgili keyifli bir belgesel yaptı. Kong Kralı, A Fistful of Quarters. 2007'de o filmi izlemek için bir arkadaşımla 4 mil kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. Şimdi ben de o adamlardan biri gibi aptalca şeyleri fazla ciddiye alıyorum diye endişeleniyorum. Belki Gordon da tam tersi yönde çok ileri gitmiştir. Bir gün ortada buluşacağımızı umalım. Back in Action 17 Ocak 2025'ten itibaren Netflix'te yayınlanıyor.